Bunu 18 yapalım. Bunu da 14 yapalım. Şöyle. Hemen şu alt kısma da bir metin ekleyelim arkadaşlar. Evet. Şimdi şu kareye tıklayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi değişiyor kenarlar. Evet, şu an daha iyi oldu sanki. Şimdi şu yan tarafa geçelim. Şuraya bir metin ekleyeceğim tekrardan. Şöyle beyaz olsun. Silelim arkadaşlar. Çünkü yanlış yaptık. Şöyle yaparsak daha iyi olur. Evet, şimdi bu tür çalışmalarda yakınlaşırsanız sizin için daha iyi olur arkadaşlar. Şu köşeye de bir tane URL kod ekleyeceğim arkadaşlar. Bir daha alacağım, olmadı. Şuradan direkt yüksekliğini ve genişliğini gireyim arkadaşlar. Şimdi Photoshop gibi değil bu arkadaşlar. O yüzden böyle gördüğünüz gibi sıkıntılar çıkartabiliyor. Evet. Şöyle köşeye koydum arkadaşlar. Evet. Şöyle köşeye koydum arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi isterseniz diğer sayfaya geçelim. Evet. Bunu bir şöyle kırmızı yapalım.
Bunu şöyle köşeye koyalım. Çünkü buraya yazımız gelecek. Şuraya fotoğraf gelecek. Şuraya da bir tane koyalım şöyle. Şu köşeye de tamamdır. Şöyle fotoğrafımızı koyduk. Hemen diğer fotoğrafımızı alalım. Şu kısımda hep metin gelecek arkadaşlar. Oraya da şunu ekleyelim. Köşeye şöyle. Şöyle aralarda her zaman boşluk bırakıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde bunun da öyle. Evet. Şimdi burası bitti. Hemen yan tarafa geçelim. Oraya da şu fotoğrafı koyalım şöyle. Şunu biraz şöyle aşağı indirelim. Evet. Şunu şöyle eşitleyelim arkadaşlar. Şöyle yaparsak daha iyi olur. Şimdi arkadaşlar bu tür tasarımları yaparken genelde Photoshop ile çalışılır. Çünkü sadece bu program yeterli kalmıyor arkadaşlar. Evet. Hemen şurada bir fotoğraf ekleyelim.